Herkese merhabalar. Bu dersimizde Ş, T, U, Ü, V ve W harflerini işliyoruz. Bir önceki dersimizde S harfini işlemiştik. Birazcık zor yapılabildiği için bazen bu sayfaya da, bu çalışma kağıdına da Ş harfini koymuş oldum. Başlayalım bakalım. İnce kalın, ince bitirdim. Tek hareket. Ve noktamı attım. Gelişi güzel bir nokta değil. Noktayla dahi birazcık uğraşıyorum. Ya da direkt kare şeklinde bir nokta da atabilirsiniz. Böyle bir S de yapabilirsiniz. Hiç başını yapmıyorum. Bazen yer olmuyor. S'nin başını yapmaya yer olmuyor. O zaman böyle bir S yapıyorum. Mesela bir İ harfiyle bir S harfini böyle birleştirebilirsiniz. S başı yapmadan. Ya da başı büyük bir S yapabilirsiniz. Başı ve ayakları eşit bir S yapabilirsiniz. Ya da ayakları büyük bir S yapabilirsiniz. T harfine geçelim bakalım. Bir çubuk yapıyorum. Daha önce zaten çokça yaptığımız bir çubuktu bu. Ve çizgimi attım. Bir dikey ve bir yatay çizgiden oluşuyor. Bu çizgiyi eğebilirim, bükebilirim, uzatabilirim, kısaltabilirim. Sağa ya da sola daha uzun ya da daha kısa bir çizgi yapabilirim. Böyle kısacık iki tarafa da eşit, sağ ve solda eşit bir çizgi yapabilirsiniz. Bu çizgiyi böyle hani sanki T harfinin elleriymiş gibi de yapabilirsiniz. Daha canlılık katacaktır kelimenize, kompozisyonunuza. Böyle bir T başlangıcı şöyle yapılamaz. Eğer önünde bir harf varsa böyle bir T başlangıcı yapamazsınız. Ve şimdi T ile birkaç harfi birleştirelim, bir görmüş olun. Öğrendiğimiz harfleri yapıyorum şu anda. Siz bunu yapmayın. Siz bu satırda T harfiyle devam edin. T harfini yapın satır boyunca. Şimdi U harfine geçelim bakalım. Nasıl başlıyorum? İnce başlıyorum. Çok bastırıyorum, kalınlaşıyorum ve inceliyorum, az bastırıyorum. İlk hareketi bu. Nasıl bir hareket? Aslında bir I yapıyoruz. Sonra da yarım bir I yapıyoruz gibi değil mi? 1,5 I. Aslında öğrendiklerimize göre 1 bitirdim. 2 bitti. Ve noktalar. 1 kalınlaştım, inceldim, bitti. Kalınlaştım, inceldim, bitti. Çok bastır, az bastır, çok bastır, az bastır. Noktamı koydum ve bitirdim. Noktalarımı attım. Burada daha yuvarlaktı. Şimdi V harfine geçiyorum. V harfi üçgen bir forma sahip. Ve dönüşüm aynı O harfinde yaptığımız gibi bir dönüş var. V harfinde de harfle o şekilde birleşecek. Daha üçgen bir forma sahip V harfi. Burada keskinleştirebilirsiniz bu noktayı ya da daha oval de ilerleyebilirsiniz. Çok keskin yapmaya da bilirsiniz. Döndüm. O harfinin dönüşü gibi bir dönüş. Burayı büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz. Az önceki R gibi de bir son aslında bu. Fark ettiyseniz eğer. Devam ediyorum. V harfini tek harekette de yapabilirsiniz, iki harekette de yapabilirsiniz. Ve şimdi W yapacağız. Bu da 2 tane V'ye eşit. 1,5 tane V'ye eşit. Durdum. Devam ettim. Aynı N ve M'de olduğu gibi V ve W'da birbirlerinin aslında çok yakından kardeşleri.
R'de olduğu gibi R'nin başı V'nin sonu oluyor. Bunu büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz. Daha demin dediğim gibi. Az bastır, çok bastır, az bastır, bitir, çok bastır, az bastır, bitir.